Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda Fisher indikatörünü inceleyeceğiz. Pegasus hava taşımacılığı grafiğine bakacağız. Şöyle hemen uyarımızı yapalım. Yasal uyarımızı, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu yasal uyarı yaptıktan sonra grafiğimizi açıyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Öncelikle göstergeler bölümüne tıkladığınızda Fisher yazıyorsunuz. Fisher ve Fisher dönüşümü. İşte bunu tıkladığınızda şöyle bir grafik, bakın şöyle RSI'ye benzeyen bir yapısı olan bir indikatör geliyor. Bu indikatörü de nasıl kullanıyoruz? Bakın bunun bir orta bandı var. Burası artı 1.5 ve eksi 1.5 aralığında bir orta bandı var. Yine tıpkı RSI'daki gibi yükseğe geldiğinde, yani bu bandın üstüne çıktığında burası aşırı alım bölgesi. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki burada artık aşırı bir şekilde alındığı için kar satışları gelebilir. Aşırı satım bölgesi ise eksi 1.5'un altında şu bölge oluyor. Burada da satıcıların yorulduğu, artık bir dönüş sinyalinin gelebileceğini, artık fiyatta alıcıların ne olabileceğini, dönebileceğini bize belirten sinyallerin olduğu bir indikatör. Peki al sinyali arkadaşlar böyle mavi şu kırmızıyı kestiğinde yukarı doğru bu bir al sinyali. Yine mavi kırmızıyı aşağı doğru kestiğinde bu da bir sat sinyali olarak geliyor. İşte bu kadar. Fisher indikatörü bu kadar ama bir çok daha bize faydası var. Şimdi onları inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle grafiği açacağım. Bakın grafikte aşağı doğru düşen bir trend var. Ve şu bölgeye dikkat ettiğinizde bakın şu ikisi birbirinin altında ama şu ikisi birbirinin üzerinde. Bakın şurada böyle bir durum var. Yine buradan uyumsuzluklar arayabilirsiniz. Yani şöyle uyumsuzluklar arayabilirsiniz. Ya da şuna buna bakabilirsin. Mesela bunlar eşit. Ama fiyat nasıl geliyor? Fiyat böyle ve aşağı doğru geliyor. Birbirinden hep aşağı doğru gelen bir fiyat var. Ve burada uyumsuzluklar var. Demek ki bu artık herhangi bir dönüş sinyalinin geleceği yakındır diyor. Ve buradan sonra bakın şöyle bir düşen high seviyesi, yüksek seviyesi kırılıyor ve ondan sonra bir dönüş geliyor ve buradan bir yükseliş trendi başlıyor. Ve şu bölgelerde mesela al verdi bize, mesela şurada bir al verdi. Mesela bu seviye 17, şuraya kadar 18'e kadar çıkıyor ama asıl düşüş trendine bir de yukarıdan bakmak lazım. Zaten tek başına yeterli olmadığını söyledim. Bir de şuna bakmak lazım. Yani şöyle bu daha kırıldıktan sonra, yani klasik çizgilerimizde, trend çizgileri de kullanacağız bunun yanı sıra. Tek başına yeterli olmuyor. Başka nelerden faydalanabiliriz? Mesela şöyle tepelerde de yine uyumsuzluk yakalayabiliriz. Mesela bu tepe ile bu tepe aşağıda. Bakın böyle. Burada alıcı var ama burada alıcılar zayıf. Peki fiyata bakıyoruz. Fiyatta mesela devamlı yukarı giden bir fiyat hareketi var. Fiyatta indikatör uyumsuz, birbirine uyuşmuyor. Demek ki bu fiyat hareketi nedir? Bu fiyat hareketi sahte, yani altında gerçek güçlü bir alıcı olmadığını işaret ediyor buradaki indikatörle. Çünkü buradaki indikatör aşağıda kalmış, fiyat yukarı doğru, tepeye doğru çıkıyor. Demek ki düşüş yakın. Satıcı ne yapabilir? Satıcı her an yerleşebilir. Sonra bir düşüş geliyor gerçekten. Bu düşüş ne kadar oluyor mesela? %37'lik bir düşüş geliyor. Ciddi bir düşüş gelmiş. Evet, böyle bir sinyal yine bize ne yapıyor? Önceden bu sinyali vererek bizi ne yapıyor? Haberdar ediyor. Buradaki alıcıların zayıf olduğunu ve dönüşün geleceğini haber veriyor. Böyle de uyumsuzluk yakalayabiliyoruz. Aynı zamanda burada TOBO da yakalayabiliriz. Mesela şöyle baktığınızda burada klasik çizgilerimiz şöyle çizdiğimizde tamam böyle bir çizgi var ama burada bir TOBO var mı? Yok. Ama indikatöre baktığımızda aslında burada bir TOBO oluşumu var. Hemen TOBO oluşumu nasıl olduğunu bakacağız. Bakın şurası bir omuz, burası bir baş seviyesi, burası da bir omuz seviyesi. İşte buradan da bakın şuradan da bir çizgi çekeceğim şöyle. Şöyle bir kırılım. Bu kırılım gerçekleşme noktası. Burası, bakın burası bu kırılımın gerçekleşme noktası. Şimdi fiyata bakalım. Fiyat hareketine bakalım. Bakın bu kırılım gerçekleşme noktası aynı yere denk geliyor. Ve buradan 24 seviyelerinden bir anda ne yapıyor? 30'lara çıkıyor. 30'larda da küçük bir akümülasyondan sonra bakın daha sonra 60'lara kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada bu grafikte TOBO olarak görmüyoruz ama indikatördeki TOBO'yu yakalamış oluyoruz. Bu indikatörde gelen TOBO'lar gerçekten güzel sinyaller sağlıyor bize. Başka şöyle küçük ikili tepeler var. Bakın şöyle küçük ikili tepeler var. Mesela burada iki tane tepe var. Yine buraya bakıyoruz.
birinci tepe, ikinci tepe, burada eşit tepeler. Buradan sonra uyumsuzluk ve ondan sonra hemen beraberinde gelen bir satış olduğunu görüyoruz. Bakın tepelere fiyata bakacağız. Bakın uyumsuzluklarda şöyle yine çalışıyor. Hemen burada ne olmuş? Bir düşüş gelmiş ve %22'lik bir düşüş gelmiş. Yani bu belki yani uzun vadede elde tutanlar için ciddi bir ciddi bir sinyal olmayabilir ama eğer bu mesela Pegasus'ta vadelilerde eğer böyle bir işlem açıyorsanız %20'lik düşüş çok ciddi bir düşüş ve zarar kaybına yol açabilir. O yüzden bu uyumsuzluklar onlar için çok değerli oluyor. Önceden buradaki alıcının zayıf olduğunu görüyor ve fiyatın çok sert bir şekilde gittiğini görüyor ve diyor ki artık bu fiyat çok güzel bir şekilde gitmesine rağmen indikatöre baktığımda ben burada alıcı göremiyorum. O zaman bu fiyat her an dönebilir. Evet, birinci hafta bakın şuradan dönüyor. 2-3 hafta boyunca aşağı doğru düşüyor. %22'lik hatta evet şöyle biraz da yukarı alsak tam tepeye doğru %23'lük ortalama bir düşüş gerçekleşiyor. Daha sonrasında yine bakın daha sonrasında yine uyumsuzluk var. Bakın şöyle aşağı doğru oluşan bir uyumsuzluk var. Yine şurada yukarı doğru giden bir fiyat hareketi ve burada gelen bir sat. Bakın burada gelen bir sat. Bu sattan sonra ciddi bir miktarda bir düşüş gerçekleşiyor uyumsuzlukla birlikte. %69'luk bir düşüş. Şimdi arkadaşlar burada yine biz dönüş olarak yine topo görebilir miyiz? Topo görebiliriz. Bakın buradan bir omuz hareketi. Bakın burada bir omuz. Şurası baş hareket. Şurada bir omuz ve burası kırılım. Buradan sonra bir dönüş hareketi. Şimdi fiyata bakacağız. Fiyatla uyuşuyor mu? Evet, bir omuz, bir baş, bir omuz da burada. Ve burası kırıldığı zaman yine bir yükseliş trendiyle karşılaşıyoruz. İndikatör bize burada bir tobonun oluştuğunu ve bu tobonun getirisinin %90'lık bir kar getirisi olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu şekilde biz ne yapabiliyoruz? Buradaki toboları yakalayabiliyoruz. İkili dipleri, uyumsuzlukları, al sinyalleri, sat sinyallerini yakalayabiliyoruz. Yine burada bakın indikatör aşağı doğru kendini salıyor. Fiyat tepede tutunmuş ve biz burada ne yapabiliriz? Bekleyeceğiz. Yani burada alım yapmak çok ciddi miktarda sizi zarara uğratabilir. Neyi bekleyeceksin? Bekleyeceksin şuradaki destekleri bekleyeceksin. Eğer gelirse buradan işlem almaya çalışabilirsin. Tabi buradan işlem aldığında şuna dikkat etmen lazım. Aşırı satış bölgesinde mi? Yani buna dikkat edeceksin. Şu bölgede yerleşmiş bir Fisher indikatörü var mı? Yine tobo oluşumu mesela şuradaki gibi bir tobo oluşumu var mı? Buna dikkat etmen gerekiyor. Buradaki uyumsuzlukla birlikte buradan alım yapmak yani bu çok riskli. Kar getirisi pek olacağını düşünmüyorum buradan. Yani bir zarar etme riski yüksek, kar etme olanağı da çok az. Buradaki destek bizleri ne yapacak? Bekleyecek. Yani tepeden şuraya kadar düştüğünde zaten %30'luk bir düşüş gerçekleşmiş. Ciddi miktarda bir düşüş gerçekleşmiş olacak. Buralardan bir dönüş hareketi, bir dönüş sinyali kovalayabiliriz. Bunlar bizim için değerli seviyeler oluyor. Peki şimdi şurada da bir yine destek seviyesi var. Bunları biz ne yapacağız? İndikatördeki ve fiyat hareketlerine göre değerlendireceğiz. Yani fiyat çok sert de inebilir. Azar da inebilir. Yine burada böyle mesela bu bir omuz hareketi yaparsa ya da şurası bir omuz hareketi olursa ciddi miktarda aşağı inip şöyle çekerse biz bir omuz hareketi daha bekleyeceğiz. Bir omuz daha yaptığında buradan ilk kırılımla beraber biz bir alım gerçekleştirebiliriz. O zaman da belki şöyle olur. Şu desteklerden şöyle gelmiş olur. Böyle burada da bir akümülasyon olur. Şuradan kırılımla beraber yine eski zirvesine doğru bir hareket. Tabi bunlar hepsi senaryo. Bir hareket gözlemleyebiliriz. Yani bu bir tobo, büyük bir tobo oluşursa böyle bir %45'lik bir getirisi olur. Veya daha yukarı giderse artık o dönemki rally'nin gücüne bağlı değişir. Bu şekilde arkadaşlar Fisher indikatörünü böyle kullanıyorum. Ben kendim böyle kullanıyorum. Tabii ki başka kullananlar varsa, başka faydalananlar varsa onları bilemeyeceğim. Onlar da kendi tercihleri. Neleri anlattık? Kısa bir özet geçmek gerekirse aşırı satım bölgelerindeki uyumsuzluklar, yani şuralardaki uyumsuzluklar, gelen al sinyalleri,
ve aşırı alım bölgelerindeki uyumsuzluklar, gelen saz sinyalleri, bunlar değerlidir. Oluşan tobo, yani tobo görünümleri önemlidir. Anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Fisher indikatöründen güzel bir şekilde faydalanmanızı ümit ederim. Sağlıcakla kalınız.